Bugün sizlerle ahududu modeli, yani ponçik hırka, balon hırka da denilen bayanlar için hırka yapımını öğreneceğiz. Bunun için benim elimde bu ip vardı. Ben bunu kullandım. Ama size tavsiyem Kartopu'nun Punto ya da Himalaya'nın Hero markalı iplerini kullanmanız. Çünkü benim ipim onlara göre biraz daha ince. Dediğim gibi o ipleri kullanırsanız daha güzel sonuçlar alabilirsiniz. Ben şu an yapımını gösteriyorum ve elimde bu ip vardı. Bununla birlikte çalışacağım. Ve şiş olarak da şu şekilde 9 numara şiş kullanacağım. Evet, öncelikle kollarından başlıyoruz. 21 ilmek çekerek örgümüze başlıyoruz. Evet, 21 ilmek çektim. Şimdi lastik örgü olarak 5 sıra lastik örgü yapacağız. Siz daha fazla da yapabilirsiniz tabi. Bir düz, bir ters olarak evet, bir düz, bir ters, 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 bir düz, bir ters ve bir düz. Evet, birinci sırayı bu şekilde tamamladık. Şimdi arka yüze geçiyorum. İlmekleri geldiği gibi örüyorum. Gördüğünüz gibi başta ters var. Tersle başlıyorum. Daha sonra düz var. Yani tersin üstüne ters, düzün üstüne düz örüyorum. Ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz. Evet, bu şekilde ilmeklerin üstüne geldiği gibi terslerin üstüne ters, düzlerin üstüne düz olarak yaklaşık 5 sıra bu şekilde lastik örgü örüyorum. Evet, gördüğünüz gibi şu sallanan ipim sol taraftayken ön yüz kabul edeceğim. Şu şekilde düz ilmekleri saydığımız zaman yaklaşık 5 sıra ördüm. Dediğim gibi siz daha uzun da örebilirsiniz lastik kısmını. Evet, şimdi 21 ilmekle başlamıştık. İlmeklerimizi artıracağım. Yaklaşık 40 ilmek yapacağım. Şu an 21 ilmeğim var. Bu 21 ilmeği 40 ilmeğe çıkartacağım.
Baştaki ilmeği örüyorum. Daha sonra şu arada şu şekilde bir ip var gördüğünüz gibi. Oradan ilmek çıkartıyorum. Şu şekilde örüyorum. Çıkardığım ilmeği. Burası 2 oldu. Şimdi üçüncüyü düz olarak örüyorum. Daha sonra yine şuradan, şurada görmüş olduğunuz yer, oradan arkasından doğru ilmek çıkartıyorum. Yani ilmeklerimi artırıyorum. 4 oldu. Yine diğerlerini örmeye devam ediyorum. 5. Yine ilmek çıkartıyorum ve örüyorum. 6 oldu. Sıradaki ilmeği örüyorum. 7. Yine ilmek çıkartıyorum. 8. Sıradakini örüyorum. 9. Yine ilmek çıkartıyorum. 10. Sıradakini örüyorum. 11. Yine ilmek çıkartıyorum. 12. Sıradakini örüyorum. 13. Yine ilmek çıkartıyorum. 14. Sıradakini örüyorum. 15. Yine ilmek çıkartıyorum. 16. Sıradakini örüyorum. 17. Yine ilmek çıkartıyorum. 18. Sıradakini örüyorum. 19. Yine ilmek çıkartıyorum. 20. Sıradakini örüyorum. 21. Yine ilmek çıkartıyorum. 22. Sıradakini örüyorum. 23. Yine ilmek çıkartıyorum. 24. Sıradaki 25. Yine ilmek çıkartıyorum. 26. Sıradakini örüyorum. 27. Yine ilmek çıkartıyorum. 28. Sıradakini örüyorum. 29. Yine ilmek çıkartıyorum. 30. Sıradakini örüyorum. 31. Yine ilmek çıkartıyorum. 32. Sıradakini örüyorum. 33. İlmek çıkartıyorum. 34. Sıradakini örüyorum. 35. Yine ilmek çıkartıyorum. 36. Sıradakini örüyorum. 37. Yine ilmek çıkartıyorum. 38 ve sondaki 2 ilmeği örüyorum. Evet, 40. Şu anda 40 ilmeğim var. Gördüğünüz gibi. Şimdi örgümüzün tersindeyiz. Baştaki ilmeği ters olarak başlıyorum. Bir ters. Örgümüzün şu an tersindeyiz. Şu ipimiz sağ tarafta. Örgümüzün tersindeyiz. 40 ilmeğimiz var. Baştaki ilmeği ters örüyorum. Daha sonra 2 tane düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. 2 tane düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum.
2 tane düz örüyorum. Yine bir tane ters örüyorum. 2 tane düz örüyorum. Bir ters, 2 düz. 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 Bir ters, 2 düz ve sondaki ilmek ters. Evet. Evet, şimdi ilmeklerimizi artırdık. Modelimizin yapımına başlayacağız. Ahududu modeline. Arkada bir ters 2 düz örmüştük. Onlar ön tarafa geldiğimiz zaman 2 ters 1 düz görünüyor. Gördüğünüz gibi şu anda 2 ters 1 düz, 2 ters 1 düz olarak görünüyor. Şimdi ahududu modelimizi şu terslerde şu sadece düz olan ilmeklerde yapacağız. Şimdi başta düz ilmeğim var. Daha sonra 2 tersim var. Evet, şimdi ahududu modeline başlıyoruz. Baştaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Baştaki ilmek düz. Daha sonra 2 tersim var. 2 ters. Daha sonra bir düz ilmeğim var. Şimdi buradan ilmek çıkartacağız. Yani ahududu modelini yapacağız. Şu şekilde ilmeğin arasından arkaya geçiyorum. Şu şekilde ilmek alıyorum ama şurayı çıkarmıyorum. Burada şimdi ilmek çoğaltacağız. Bu ilmekten 5 tane ilmek yapacağız. 1 2 arkadan tekrar alıyorum. 3 doluyorum. 4 ve tekrar alıyorum. 5. Evet, bir ilmeğin içinden gördüğünüz gibi 5 tane ilmek çıkardım. Daha sonra 2 tane tersim var. 1 2 ters. Daha sonra bir tane düzüm var. Bunu ilmek çıkarmadan düz olarak örüyorum bir tane. Yani bir tane model koyuyoruz, bir tane düz örüyoruz. Bu şekilde. Yani her düze ahududu modelini uygulamıyoruz. Bir ara sırayla. Şimdi bir tane model yaptık. Bunu yine düz ördüm. 2 ters ördükten sonra bir tane düz ördüm. Daha sonra yine 2 tane tersim var. 2 tane ters ördüm. Yine düz ilmekteyim. Yine ilmek çıkartıyorum. 1 2 3 4 5. Evet, yine bir ilmekten 5 ilmek yaptım. Daha sonra yine 2 tane tersim var. Ve bir tane düz. Yine 2 tane ters. Ve buradaki düzden ilmek çıkartıyorum. 1 2 3 4 5. Daha sonra yine 2 tane ters. Bir tane düz. 2 tane ters. 2 tane ters. 2 tane düz. 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 2 tane ters.
Ve yine bir düzden ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 tane ters. Bir tane düz. Yine 2 tane ters. Ve yine ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 2 tane ters. Bir tane düz. 2 tane ters. Ve yine ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 tane ters. Bir tane düz. 2 tane ters. Ve sondaki ilmeği düz olarak örüyorum. Modelin başlangıcı bu şekilde. Şimdi arkaya dönüyoruz. Başta bir tane ters. İki tane düz. Bir tane ters. Ve şimdi doladığımız ilmekler de var gördüğünüz gibi. Bir ters ördükten sonra başta tersle başladım. Bir ters, iki düz, bir ters ördüm. Şimdi 9 tane düz öreceğim. 1 2 3 doladığım ilmekler gördüğünüz gibi 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek düz ördüm. Şimdi bir tane ters ve yine 9 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yine bir tane ters ve 9 tane düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yine bir tane ters ve 9 ilmek düz. Dört, 5 6 7 8 9. Yine bir tane ters ve 9 tane düz. Yine bir tane ters ve 9 tane düz. Sekiz ve 9. Son ilmeği ters örüyorum. Şimdi tekrar ön yüze geldim. Daha modelimiz ortaya çıkmadı.
Şimdi baştaki birinci ilmeği düz öreceğim. Düz ördüm. Daha sonra 9 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ters ördüm. Şimdi bir tane düz, 9 tane ters. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ters ördüm. Bir tane düz. 9 tane ters. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tane düz, yine 9 tane ters. Dokuz tane ters ördüm, bir tane düz. Yine 9 tane ters. Bir tane düz. Yine 9 tane ters. Dokuz. Evet, sonda bir düz, 2 ters ve son ilmek düz. Şimdi tekrar arka tarafa geçiyoruz. Evet, başta bir tersimiz var yine. Bir ters, 2 düz, bir ters ve ahududunun olduğu yer 9 tane düz. Bir tane ters, 9 tane düz. Arka yüzde olduğumuz için 9'lu ilmekleri düz örüyoruz. Ön yüzde de ters örüyoruz. Yani bu ahududuyu örerken 9 ilmek örüyoruz. Evet, yine bir tane ters ve 9 tane düz. Bir tane ters, 9 tane düz.
tane ters, ve yine 9 tane düz. Bir tane ters, 9 tane düz. Ve sonda bir tane ters. Evet, tekrar ön yüze geldik. Gördüğünüz gibi ahududu modeli ortaya çıkmaya başladı. Şu ana kadar 3 sıra haroşa olmuş burası. Burası 5 sıra olana kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz. 5 sıra olduğu zaman ahududuları ilmeklerini toplayacağım. Şu an görüyorsunuz 3 sıra var. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Baştaki ilmeği düz örüyorum. Daha sonra 9 tane ters. Tekrar bir tane düz, 9 tane ters. Bir tane düz, 9 tane ters. Bir tane düz, 9 ters. Tekrar bir tane düz, 9 tane ters. Yine bir tane düz, 9 ters. Evet, sonlara geldik. Bir tane düz, 2 tane ters ve sondaki ilmek düz. Bu şekilde 4. sıra olmuş oldu ahudududa. Tekrar arka yüze geliyorum. Yine aynı şekilde baştaki ilmeği ters örüyorum. Daha sonra 2 tane düzüm var. Bir tane ters ve 9 tane düz.
Bir tane ters, 9 tane düz. Bir tane ters, 9 tane düz. Bir tane ters, 9 düz. Bir ters, 9 düz. Bir tane ters, 9 düz. Sondaki ilmek ters. Evet, şimdi tekrar ön yüzdeyim. Artık 5 sıra oldu gördüğünüz gibi. Modelimizdeki haroşalar 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ahududuları toplayacağım. Ve şu aradaki düz ilmeklerden tekrar ahududunun başlangıcını yapacağım. Yani ilmek çıkartacağım. Hem buradaki ilmekleri toplayacağım, hem de buradan yeni ilmekler çıkartacağım. Evet, şimdi bunun için herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Şu şekilde tığdan da yardım alacağım şuradaki ilmekleri toplarken. Evet, başta bir tane düzüm var. Bir düz ördüm. Şimdi burada 9 tane haroşam var. Ahududunun olduğu bölümde. Bunların 2 tane tersini örüyorum. 1, 2. 2 tersi ördüm. Şimdi burada kalan 5 ilmeği tığıma geçireceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Ve burada 2 tane kaldı gördüğünüz gibi. 5 tane ilmeği tığıma geçirdim. Şimdi ipi arasından şu şekilde çekerek bu 5 ilmeği topluyorum. Ve bu asıldığım ilmeği de şişime geçiriyorum. Ve şu şekilde sıkıştırıyorum. Gördüğünüz gibi ahududu modeli bu şekilde ortaya çıkıyor. Daha sonraki 2 ters ilmeği 2 ters olarak örüyorum. 1, 2. Daha sonra bir düz ilmeğim var. Bu ilmekten ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yani buralarda artık ahududu modeli başlayacak. Evet, 5 ilmek çıkarttım. Şimdi yine 2 tane ters örüyorum. Ve 5 ilmeği tığımda topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine sıkıştırıyorum. Ve 2 tane ters örüyorum. Görüyorsunuz. Şimdi tekrar
düz ilmeğim var. Yine ilmek çıkartıyorum. 1 2 3 4 5. Yine 2 tane ters ve 5 ilmeği topluyorum. Yine 2 tane ters ve yine düz ilmeğim var. Yani bu şekilde ahududuları kaydırmış oluyorum. Şimdi yeni başlayacak olan buradan başlayacak. Tekrar ilmek çıkartıyorum. 1 2 3 4 5. 2 tane ters örüyorum. Ve yine 5 ilmek topluyorum. Yine 2 tane ters. Ve düz ilmekten ilmek çıkartıyorum. Yine 2 tane ters. Ve 5 ilmeği topluyorum. Yine 2 tane ters. Ve yine ilmek çıkartıyorum. İki tane ters. Ve 5 ilmeği topluyorum. Yine 2 tane ters. Ve yine ilmek çıkartıyorum. Daha sonra 2 ters ve bir düz örerek bu sırayı bitiriyorum. Şimdi yine arka yüze geçiyorum. Başta bir tersim var. Ve 9 tane düzüm var. Burası ahududu olan yer. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Evet, 9 tane çıkardığım ilmekleri ördüm. Şimdi bir tane ters ve 9 tane düz. Bir tane ters. Bu ters dediğim ilmek ahududuyu topladığımız ilmek. Önde düz olacağı için arkada ters örüyorum. Tekrar 9 tane düz.
Tekrar bir tane ters. 9 tane düz. Bir tane ters. 9 tane düz. Bir tane ters. 9 tane düz. Ve sonda bir tane ters, 2 düz ve sondaki ilmeği ters. Görüyorsunuz. Yeni başlayanlar da burada şu anda daha bir sıra olmuş. Burası yine 5 sıra olana kadar aynı işlemleri devam ediyoruz. Daha sonra buradaki ahududu bittikten sonra da şurada başlayacağız artık yine ahududuya. Pardon, buradakine başlamıştık. Buradaki bittikten sonra yine bunun üstünden yani kaydıracağız. Buradaysa buraya alıyoruz. Buradaysa da buraya. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Evet, yine devam ediyoruz. Baştaki ilmeği düz olarak örüyorum. Daha sonra 2 tersim. Burada da artık bir düzüm var. Ahududunun bittiği yer. Şimdi burada şurada olduğu gibi düz ilmeklerim devam edecek. Baştaki bir düzü ördüm. 2 tane ters. Bir düz. Ve 9 tane ters. Yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi ahududun olduğu yer yine 9 ters önde, arkada da 9 düz. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi ben kolu tamamladım. Buradan itibaren sırayla saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11. ahududuyu yaptım. Benim ipim ince olduğu için 11 tane yaptım. Eğer siz diğer ipleri tercih ederseniz daha az da yapabilirsiniz. Yani 9-10 tane de yeterli olur. Şimdi artık artırma yani ahududu yapmayacağım. Öncelikle baştaki ilmeği örüyorum. Daha sonra 2 ters. Artık ahududunun ilmeklerini toplayacağım ama tekrar ahududu başlamayacağım.
Yani ilmekleri artık yavaş yavaş kapatacağım. Ahududuyu topladım. 2 ters örüyorum. Daha sonra bir düzüm var. Onu yine ahududu yapmayacağım için bir düz olarak örüyorum. Daha sonra yine 2 tane ters. Ve yine ahududuyu topluyorum. Yani ilmekleri tekrar azaltıyorum. Evet, görüyorsunuz. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Burada ahududu artık yapmıyorum. Öbür ahududuları da topluyorum. Bu sırayı bu şekilde devam ediyoruz. Evet, ilmekleri bu şekilde topladım. Şimdi 2 sıra haraşo öreceğim. Bunun için arkada düz örgü örüyorum. Artık arkada ve önde düz örgü örerek 2 sıra haraşo öreceğim ve ilmeklerimi keseceğim artık. Bu şekilde önde ve arkada düz olarak örüyorum. Artık ters düz yapmıyorum. Sadece düz örgü. Evet, bu şekilde 2 sıra haraşo olana kadar örüyorum. Evet, şu şekilde baktığımız zaman şu düz ilmeklerin üstüne doğru bakarsanız 2 sıra haraşo ördüm. Önde ve arkada düz örerek. Ve artık ilmekleri keseceğim. Artık kolumuz tamamlandı. Baştaki 2 ilmeği öncelikle örüyorum. Ve şu şekilde üstünden atlatarak kesme işlemini yapıyorum. Evet, sıra sonuna kadar bütün ilmekleri bu şekilde kesiyoruz. Evet, kesme işlemini bitirdim gördüğünüz gibi. Şimdi kolumuzu birleştireceğiz. Şu şekilde ön tarafından, yani örgümüzün ön yüzünden şu aralara batarak, şu aralar var görüyorsunuz. Karşılıklı olarak aralara batarak birleştirme işlemi yapacağım. Dilerseniz tersinden de birleştirebilirsiniz. Şu iki uçlarda aralara da şöyle batıyorum. Bir sağdan bir soldan.
Bu şekilde kenarlarını yukarıya doğru birleştiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi kolumuzu birleştirme işlemini yaptık. Artık kolumuz tamam. Diğer kolu da aynı şekilde yapıyoruz. Evet, şimdi beden kısmına geçiyorum. Beden kısmı için 50 ilmekle başlayacağım. Evet, 50 ilmek atarak örgüme başlıyorum. Evet, arka için 50 ilmek çektim. Şimdi bu 50 ilmeğimizi öncelikle kenarları lastik örgü olacak. O yüzden bir düz bir ters olarak aynı kollarda olduğu gibi 5 sıra öreceğim. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Evet, yine aynı şekilde aynı kolun uçlarındaki gibi lastik örgü örerek 5 sıra öreceğiz. Evet, 5 sıra lastik örgü yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi 5 sıra lastik örgü yaptım. Şimdi artık haroşa olarak örgümüze devam edeceğiz. Önde ve arkada düz örerek örgümüze devam ediyoruz. Yaklaşık 46 sıra öreceğim. Yani lastikten sonra haroşaları saydığımız zaman 46 sıra haroşa öreceğim. Evet, bu şekilde önde ve arkada düz örerek yaklaşık 46 sıra örmeye devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi 5 sıra lastikten sonra 46 sıra şu şekilde lastikten sonra saymaya başlıyoruz. 46 sıra haroşa ördüm. Bu şekilde yukarıya kadar. Ben kendi bedenimin ölçüsüne göre yaptım. Yani hangi uzunlukta istiyorsanız ensenize kadar hiçbir eksiltme yapmadan bu 50 ilmeği örmeye devam ettim düz olarak. Evet, görüyorsunuz, hiçbir eksiltme yok. Yani lastik kısmından başladım, tam enseme kadar örmeye devam ettim. Tabi siz daha uzun ya da gerçi bu kısa, daha kısasını yapmayacaksınızdır tabi. Daha uzun yapmak istiyorsanız bu haroşa sayılarını artırabilirsiniz. Tabi genişliği de daha fazla sayıyla başlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu ince ip olduğu için benim biraz küçük oldu. Yani tam bedenime göre oldu. Diğer iplerle yaptığınız zaman daha geniş olacaktır. Evet, arka kısmı bitirdik. Şimdi ön kısma başlıyoruz. Ön kısımda aynı şekilde 20 ilmekle başlayacağım. 20 ilmekle aynı şekilde şu lastik örgüyü yapacağım. Ve daha sonra yine 46 sıra haroşa olarak öreceğim. Önde de iki parça bu şekilde olacak. Evet, önleri de 20 ilmekle 5 sıra lastik ve 46 sıra haroşa yaparak tamamlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi ön kısmı da tamamladım. 20 ilmekle başladım. 5 sıra lastik örgü yaptım. Ve yine arkanın sırası kadar, yani 46 sıra haroşa olarak ördüm. Şu şekilde göstereyim. Burası arkamızdı. Arkaya 50 ilmekle başlamıştık. Ön bir parçası 20 ilmek. Diğer parça da 20 ilmek. Ortada 10 ilmek yaka için kalacak. Şöyle göstereyim.
Bu ön bir parçası. Bu şekilde buraya kenarlarından dikeceğiz. Şöyle kol hariç. Buraları ve buradan aşağıya kadar dikeceğiz. Ve şu şekilde şurada 10 ilmeklik ara kalacak. Ve sonra da zaten burası daha da genişleyecek. Gözünüzde şu an küçük görünmüş olabilir 20 ilmek. Ama lastik örgüyle çevreyi geçeceğimiz için kenarları, hırkamızın kenarlarını şu şekilde buradan başlayıp aşağıya kadar lastik örgü öreceğimiz için genişleyecektir önler. Evet, bu parçadan bir tane daha yapıyorum diğer ön parça için. Evet, 20 ilmekle yine diğer parçayı da ördüm. Yine aynı şekilde aynı 46 sıra ördüm. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi arada biraz boşluk kaldı. Şimdi önce omuzları birleştireceğim. Şu bölgeyi. Her iki tarafta da. Burada da birleştireceğim. Ve daha sonra kol için şurada yer bırakacağım. Ve şu şekilde aşağıya kadar kenarlardan birleştireceğim. Her iki tarafı da. Ve böylelikle beden kısmını birleştirmiş olacağım. Daha sonra da kolumuzu geçireceğiz. Şu şekilde kollarımızı da geçirmiş olacağız. Evet, önce omuzları dikeceğim. Evet, şu şekilde iğnemizi aldık. Şimdi şu omuzları birleştireceğim. Şöyle karşılıklı olarak şuralara batarak her iki tarafta da yani şuralara evet, karşılıklı ilmekleri batıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde omzu ve şu şekilde yan tarafını birleştireceğim. Yan tarafını şu şekilde 15 sıra haroşayı sayacağım. Yaklaşık 15-16 sıra haroşayı. Yani şu üstten omuz kısmından saydığımız zaman burada 15-16 civarında haroşa kalacak. Daha sonra lastik yerine kadar kalan iki parçayı birleştireceğim. Yani burası kol kısmı olacak. O yüzden 15-16 haroşa kadar burayı bırakacağım ve daha sonra kalan kısmını dikeceğim.
Evet, her iki tarafı da bu şekilde birleştiriyoruz. Evet, kenar birleştirmelerini yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu kol aralığı 16 sıra falan kol aralığı için aralık bıraktım. Şimdi kolu birleştireceğiz. Burası hırkamızın ön yüzü. Şu şekilde kolu arasından geçirip birleştirme yeri aşağı gelecek şekilde, şu şekilde kolun birleştirme yeri şu şekilde içinden geçirdim kolunu. Şimdi şu kenarlardan komple çevresini iğne ile dikeceğim. Bu şekilde bütün kenarını dolaşarak kolu birleştiriyoruz. Evet, kolumuzun birleştirme işlemini de bu şekilde yapıyoruz. Evet, komple etrafını dolaşıyorum. Evet, kolların birleştirme işlemini yaptım. Gördüğünüz gibi kolları artık birleştirdim. Şimdi gövde kısmının lastiğine geçiyorum. Aşağıdan başlayarak hırkamızın kenarından şu şekilde dolaşarak lastik örgü yapacağız. Bunun için benim elimde 8 numara şiş var. Misinalı şiş. Bunun için misinalı şiş kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü ilmekler çok ve dönenmeçli olacağı için misinalı şiş işinizi kolaylaştıracaktır. Evet, misinalı şişle lastik yapımına başlıyoruz. Evet, misinalı şişle lastik örgümüze geçmeden önce bir tığ yardımıyla şu kenarları lastik örgüye hazırlayacağız. Komple çevresini tığla zincir çekeceğim. Önce baş tarafına bu şekilde sabitleyeceğim ipimi. Daha sonra sırayla ilmeklere batarak şu şekilde zincir çekeceğim. Gevşek bir şekilde. Buralara biraz sonra lastik örgü yapımına başlayacağız. Evet, şu şekilde. Tek tek haraşo sıralarına batıyorum. Dediğim gibi şuraları biraz gevşek bırakacağız.
şekilde zincir oluşuyor. Lastik örgüyü yaparken bu aralara batarak yapacağız. Evet, örgümüzün komple çevresini bu şekilde dolaşıyoruz. Yakada dahil öbür kenarına kadar bu şekilde tığ yardımıyla zincir atıyoruz. Evet, ben kenar tığlamasını bitirdim. Gördüğünüz gibi şu şekilde görünüyor ilmekler. Şimdi lastik örgüye başlayacağım. Şu şekilde tersinden başlıyorum. Yani şu görünen bölüm değil de tersinden şuradan itibaren şurada görmüş olduğunuz az önce tığla yaptığımız ilmeklerin arasında boşluklar var. Buralara batarak ilmek çıkartacağım. Evet, önce ipimi buraya sabitliyorum. Ve bir tığ yardımıyla ilmekleri çıkarmaya başlayacağım. Önce buraya ipimi sabitliyorum. Daha sonra misinalı şişimi alıyorum. Ve şu uçtan itibaren önce bu bağladığım yerden ilmek çıkartıyorum. Ve şu şekilde şişime geçiriyorum çıkardığım ilmeği. Görüyorsunuz. Tığla çekiyorum ve şişe yerleştiriyorum. Şu boşluklardan çıkartıyorum. Görüyorsunuz. Önü bu şekilde, arkası bu şekilde. Böyle tek tek o delik olan yerlere batarak ilmek çıkartıyorum. Yaka kavisli olduğu için bu şekilde misinalı şiş kullanıyorum. Ama misinalı şişi olmayanlar için de bu şekilde düz şişle ilmek çıkartıp şuraya kadar gelip lastik örgüyü yapıp, yani yarıya kadar, enseye kadar sadece bu tarafı lastik örgü yapıp daha sonra burası bittikten sonra diğer tarafın buradan itibaren şişi geçirip ilmekleri şu yarıya kadar düz şişle de örüp daha sonra iki ucunu birleştirebilirsiniz. Ama misinalı şişle komple etrafını dolaşabiliyoruz. Evet, bu şekilde tek tek ilmeklerimizi şişimize aktarıyoruz. Komple etrafını dolaşacağım şu an. Evet, gördüğünüz gibi komple etrafını ilmek çıkartıp şişe geçirdim. Şimdi lastik örgümüze başlayacağız. Bir düz bir ters olarak, yani şu işlemi yapıyoruz. Komple bütün ilmekleri bir düz bir ters olarak öreceğiz.
Evet, şöyle gördüğünüz gibi artık şişimize aktardık ilmeklerimizi. Ve bu şekilde bir düz bir ters öreceğiz. Sıra sonuna kadar. Yani altta olduğu gibi yine lastik örgü yapıyoruz. Evet, bu şekilde şuradaki işlemi burada yapıyoruz. Tekrar bu sıra bittikten sonra, yani şuraya geldiğimiz zaman tekrar geri dönüp yine aynı şekilde bir düz bir ters olarak, düzlerin üstüne düz, terslerin üstüne düz ters olarak örmeye devam edeceğiz. Evet, 4-5 sıra kadar yaka etrafını lastik örgü olarak bitirdim. Artık yeleğimiz bitti. Gördüğünüz gibi şu an ekrana sığmıyor ama resimlerinde görebileceksiniz. Evet, daha salaş durmasını istiyorsanız başında dediğim gibi o ipleri kullanmanız gerekiyor. Benim elimde bu ip olduğu için ben bunu kullandım. Yapılışını göstermek için. Modeli ne kadar kalın ip ve ne kadar kalın şişle örerseniz o kadar salaş olacaktır. O yüzden daha kalın ipler tercih etmenizi öneririm. Evet, çekeceğim diğer videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.